Alman panzerlerine mızraklarla saldıran Polonyalı süvarilerin hikayesini duymayanımız yoktur herhalde. Peki olayın aslı gerçekten de böyle mi? Savaş halinde bile olsa böylesi bir karar size mantıklı geliyor mu? Ve size aynı ordunun ABD ile birlikte hem Irak'ta hem de Afganistan'da faaliyet gösterdiğini, Ukrayna Savaşı'nda ise Rusya ile çatışmayı göze aldığını söylesem inanabilir miydiniz? Modern orduların bu bölümünde Avrupa Birliği'nin en kuvvetli ve dünyanın ise sayılı ordularından olma yolunda ilerleyen Polonya ordusunu ele alacağız. Tarih boyunca hem batıdan hem de doğudan saldırılara karşı koymuş ve böylesi tehlikeli bir coğrafyada kendini geliştirerek Avrupa Birliği'nin en güçlü orduları arasında ilk üçte yer almayı başarabilmiş bir ordunun hikayesini duymaya hazırsanız başlayalım. Videomuza geçmeden hemen önce bize destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 15 Kasım günü içlerinde Türkiye'nin de yer aldığı 31 ülkenin aklında tek bir soru vardı. 3. Dünya Savaşı mı başlıyor? Öğleden sonra saat 3.40 sularında Polonya topraklarına düşen ve daha sonra hava savunma sistemlerinden fırlatıldığı fark edilen füzeler 2 Polonyalı'nın canına mal olmuştu. Bu durum Polonya'nın NATO üyesi olmasından kaynaklı olarak tüm NATO üyelerini teyakkuz haline geçirdi. Çünkü NATO'nun 5. maddesi gereğince üyeler bir ya da daha fazla üyeye yönelik Avrupa veya Kuzey Amerika'da gerçekleşecek silahlı bir saldırıyı tüm üyelere gerçekleştirilmiş gibi kabul edeceklerdi. 6. maddeyle birlikte ilgili bölgelerin Türk toprakları dahil nereleri kapsadığına açıklık getirilmiş ve saldırının üye devletin toprakları dahilinde olması şartı koyulmuştu. Of course, in case that Poland or any other country neighboring Ukraine would get involved, or the Russians would actually use its force to move away from only Ukrainian soil to the other countries in the region, then these would be, abided by the collective defense and the Article 5 that all the member states of NATO actually member. So it would not only encompass the NATO countries, but also the EU member states, because also within the EU treaties you have these basically articles concerning the collective defense. So this would definitely launch a big military reaction. I don't perceive that Russians would be willing to risk another escalation. But if we would, talk broadly in theoretical terms about the defense capabilities of Poland, those are significantly stronger than some of the other countries within the EU. I mean, Poland, not only by the military spendings, but also by the, let's say, military power and all the indexes that we can follow, are among the strongest military nations in Europe within the NATO. So it would definitely be a huge challenge, even if we just talk about, potential conflict between Russia and Poland, not adding up to the, collaborative defense measures of all the NATO countries. Ancak sonradan açığa çıktı ki bu füzeler Rusya tarafından Polonya'ya saldırı amacıyla gönderilmemişti. Aksine Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin Rus saldırılarıyla mücadelesi esnasında Polonya topraklarına düşmüştü. Ancak tüm bu telaş özellikle savunma sanayi ve hard power üzerine çalışmalar yapanların dikkatini son dönemde giderek yükselen bir yapılanmaya çekmeye yetmişti. Polonya ordusu. Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu karşısında Hristiyan birlikler içerisinde yer alarak önemli bir katkı sunan Polonyalı kanatlı süvarilerin yerini modern tankları, tüfekleri ve toplarıyla yeni Polonya ordusu almış. Bu sefer de Avrupalı devletler ile Rusya arasında bir tampon bölge nöbetine geçmişlerdi. Let's say 2015 to the start of the war in Ukraine, Poland's relations with EU was quite difficult, and only with the start of the war and the role actually that Poland took, not only in the security and defense aspects, but also when it comes to actually accepting refugees from Ukraine, millions of refugees from Ukraine, when it comes to the political support it gave Ukraine, the role of Poland also strengthened within the EU quite significantly. Now when we talk about geopolitics, when we talk about foreign policy of the EU, Poland will be among those big players that will be decisive for the future, endeavors of the EU in the neighborhoods and also with other geopolitical actors. So
that's maybe something to keep in mind. Tarihlerimizi biraz geriye alıyor ve Polonya ordusunun tarihçesine hızlıca bakarak günümüzde gelinen noktanın temellerini anlamaya çalışıyoruz. Amor Patriae Nostra Lex. Bu söz 1503-1702 tarihleri arasında aktif olarak görev yapmış ve Polonya tarihinde ikonik bir yer almış olan kanatlı süvarilerin mottosuydu. Anlamı ise çok açık. Ata topraklarına olan sevdamız yasamızdır. Polonyalı süvarilerin Hotin Savaşı, Viyana kuşatması ve Kirchholm Savaşı gibi savaşlarda özellikle Osmanlı, İsveç ve Rus ordularına karşı büyük etkisi olduğu biliniyor. Daha çok düşmanı şoka uğratma, demoralize etme ve panikletme üzerine kurulu psikolojik etkiler yaratmayı da hedefleyen süvariler, görüntülerini de buna göre ayarlamayı ihmal etmemişlerdi elbette. Kıyafetleri tamamen plakadan veya puldan yapılmış olan metal bir zırh, kafanın yanını, arkasını tamamen kaplayacak, yüzün ise büyük bir bölümünü kapatan bir miğfer ve sırtlarında yer alan büyük kuş tüyü kanatlardan oluşuyordu. Süvarilerin hızını temsil etmesi için eklenen bu kanatlar ölüm melekleri olarak da adlandırılan birliğe sembolik bir eklenti olmaktan öte bir vasfa sahip değildi tabii ki. 18. yüzyılla birlikte ateşli silahların yaya birlikler tarafından kullanılmasının yaygınlaşması süvari birliklerin giderek etkisiz hale gelmesine neden olmuş. Nitekim kanatlı süvariler de bu gelişmeden nasibini alarak tamamen sembolik bir birlik haline gelmişti. Aynı şekilde 18. yüzyılın sonuna doğru gelindiğinde Polonya-Litvanya Krallığı, Prusya, Rusya ve Habsburg Krallıkları arasında paylaşılarak tarih sahnesinden silindi. Ta ki Türk tarihi açısından da oldukça önemli gelişmelerin neden olan 1. Dünya Savaşı patlak verip sonuçlanana kadar. Savaş döneminde kısa bir süre Polonya Krallığı kurma girişimi olsa da başarısızlıkla sonuçlanmış. Savaş sonrasında ise Alman ordularının 1939'da tekrar işgal ederek 2. Dünya Savaşı'nı başlatacağı 2. Cumhuriyet rejimi kurulmuştu. Rusya ve Almanya gibi Avrupa tarihinin merkezinde yer alan iki büyük gücün arasında kalmış olması jeostratejik anlamda Polonya'nın talihsizliği oldu desek yanılmış olmayız. Bu talihsizlik 18. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıl sonlarına kadar şu veya bu şekilde işgal altında kalan Lehlerin yakasını bir türlü bırakmadı. Uzun süre gerek kültürel gerek ideolojik mücadelelerin ardından tarihler 1989'u gösterdiğinde Polonya bir kez daha bağımsızlık elde etmiş ve günümüzde hala varlığını sürdüren 3. Cumhuriyeti ilan etmişti. When it comes to Poland, actually, after the revolutions and the fall of the Iron Curtain, Poland, of course, always looked to join the EU, to join this, Western alliance, not only the EU but also NATO. Security aspect for Poland was a crucial part of this because of its history, because of the problematic relations it had with Russia in the past. So, of course, throughout the 90s, there was this push to return to the West. It was a push that not only Poland, but the rest of the region, together with Czech Republic, Slovakia, and Hungary, strived for. Of course, with Poland, it was quite a difficult challenge also for the EU to actually absorb because of the size of the country, because also Polish agriculture, Polish economy in generally was lagging behind quite significantly, also in comparison to the other countries of the region. For example, Czech Republic's economy was much stronger at that time. So of course for Poland this was quite a struggle, and it had to reform itself, and it had to catch up economically. So also within the first years of its EU membership, Poland was still seen as this poor country from the Eastern Europe that has to work quite extensively to catch up the levels of life standards that some older member states of the EU had. Jeszcze Polska nie zginęła. Polonya henüz yok olmadı. Kurulan yeni cumhuriyetin bağımsızlık marşı bu şekilde adlandırıldı. 1918 ile birlikte kurulan Wojska Ludowe yani Kara Kuvvetleri Soğuk Savaş'ın son yıllarına gelindiğinde oldukça güç kaybetmiş ve tekrar organize edilmeye muhtaç bir vaziyetteydi. Özellikle Doğu bloğunun bir mirası olarak komünist ekonomik sistemden geliyor olması diğer demir perde ülkeleri gibi Polonya için de ekonomik anlamda büyük zorluklar getiriyordu. Ancak kısa süre içerisinde hem batılı ekonomik sistemlere entegre olmayı başaran hem de NATO gibi, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütler içerisinde yer alan Polonya'nın
kısa süre içinde bu dezavantajı özellikle AB fonlarından faydalanarak bir avantaja dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. 1999 yılına gelindiğinde NATO Doğu bloğu ülkelerine yönelik ilk, kurulduğundan itibaren ise 4. genişleme hamlesini gerçekleştirmiş ve Macaristan, Çek Cumhuriyeti ile birlikte Polonya'yı da ittifaka dahil etmişti. Böylelikle Polonya artık olası bir saldırıya karşı ittifakın kolektif meşru müdafaa şemsiyesi altında yerini almıştı. Bu Polonya için hem büyük bir avantaj hem de ordusunu kuvvetlendirmek adına önemli bir dönüm noktası olmuştu. Elbette Polonya'nın batılı sistemlerle entegrasyonu yalnızca NATO ile de kalmadı. Aynı zamanda 1989'dan itibaren yürütülen AB üyelik süreci de 2004 yılında nihayetlendirilmiş ve Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Slovakya ve Slovenya ile birlikte Polonya'da Avrupa Birliği'nin üyesi olarak kabul edilmişti. Bu durum NATO'nun koruma şemsiyesinden faydalanan Polonya'nın aynı zamanda AB'nin ekonomik yardımlarından da zamanla faydalanması anlamına geliyordu. 1990 yılında 1731 dolar olan kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla 2004 yılında 6681 dolara çıkabilmiş, günümüze gelindiğinde ise 2004 sonrası yaşanan ekonomik ilerlemenin sonucu olarak 18.000 dolara kadar yükseltilebilmişti. Soğuk Savaş sonrası yaşanan bu büyük ekonomik ilerleme ve batılı sistemlerle olan entegrasyon elbette hem Polonya ordusuna hem de savunma sanayine yapılan yatırımlarda da etkisini gösterdi. Nitekim 1989 yılında 1.49 milyar dolar olan savunma harcaması yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan 1999'da 1.54 milyar dolara kadar çıkarılmış. Bu artış her sene devam ettirilerek özellikle AB ekonomik sistemleriyle entegrasyon sonrasında oldukça hızlandırılmıştı. 2021 yılında 13 milyar 71 milyon dolara kadar yükselen bu sayı 2023 yılında Polonya'nın gayri safi yurt içi hasılasının %4'üne kadar yükseltilerek 23 milyar doları buldu. Ocak ayında Polonya parlamentosu 97.4 milyar zloty olan yeni bütçeyi onayladı. Yeni bütçesinin gayri safi yurt içi hasılasına oranı 4.3 olan Polonya, NATO içerisinde en yüksek oranla savunma bütçesi belirleyen devlet konumunu da almış oldu. Polonya'nın ardından 3.3 ile ABD, 3.1 ile Yunanistan ve 2.9 ile Estonya geliyor. Bununla birlikte 2008'de zorunlu askerliğin kaldırıldığı sistemde mevcut Polonya hükümeti geçtiğimiz sene 13.742 kişiyle rekor düzeyde asker katılımını da gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Polonya'nın mevcut Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak Twitter üzerinden 29 Ocak 2023'te yayınladığı bir grafikte hükümete geldikleri 2015 yılında 95.000 olan asker sayısının 2022 itibariyle 164.000'e kadar yükseldiğini, en modern ekipmanlara sahip çok daha fazla askerimiz var mesajıyla yayınladı. Bu sayının 300.000'e kadar arttırılması ve savunma harcamalarının da 2035 yılına gelindiğinde kümülatif olarak 100 milyar doları bulması bekleniyor. Kısaca tarihsel gelişimini ve özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemiyle Rus-Ukrayna Savaşı'nın Polonya ordusu üzerinde getirdiği dinamizmi tüm bu anlattıklarımız üzerinden rahatça okuyabiliriz. Peki Polonya ordusu hangi teçhizatları, tankları, gemileri, uçakları kullanıyor? Global Firepower sıralamasında kaçıncı sırada ve askeri anlamda güçlü güçsüz noktaları neler? Gelin biraz da Polonya ordusunun teknik yönüne göz atalım. Poland definitely sees itself, when we discuss the current situation and the current, let's say, military power of Poland, Poland perceives to even strengthen, these numbers further in the upcoming years. When it comes to the plans that Polish government presented, are those plans actually kind of project that Poland would like to double the size of its armed forces within the upcoming years to come. It would like to also spend even more than the proposed 2% of the GDP on defense budget. The 2% limit was proposed by the US in the past years, and not many European countries were actually willing to spend this sum. Currently, of course, due to the reaction to war in Ukraine, this has changed, and Poland is really a front runner in these aspirations because apparently, according to the numbers that the Polish government presented, their plan is to spend at least 3% of the GDP on the defense budget in the upcoming years. Teknik kapasite elbette bir ordunun olası bir çatışma savaş halinde tam olarak ne yapıp ne yapamayacağını belirleyemez. Ancak yine de elindeki teçhizatı, araçları, insan kabiliyetini, ekonomik ve coğrafi avantajlarını ve dezavantajlarını ve bu gibi birçok diğer unsuru objektif bir şekilde görebilmemiz
bilmemizi, bu sayede de doğru analizler yapabilmemizi mümkün kılar. Polonya ordusunun teknik kapasitesini de finansal unsurlar, coğrafya, insan kuvveti, hava gücü, kara gücü, deniz gücü, doğal kaynaklar ve lojistik olarak 8 ayrı kategoride incelememiz mümkün. Tüm bunların birleştirildiği genel sıralamaya baktığımızda ise Polonya ordusunun 145 ordu arasında 20. sırada yer aldığını görebiliyoruz. Güç endeksi skoruna göre bu sıralamalar belirlenirken sıfırın kusursuz ordu olduğunu varsayarsak Polonya'nın aldığı not 0.34 şeklinde. Ancak belirtmekte fayda var ki tüm bu değerlendirmeler Polonya ordusunun 2022 yılı göz önünde bulundurularak ortaya konuyor. Dolayısıyla 2023 yılı ile birlikte açıklanan yeni savunma bütçesini, artan asker sayısını ve tüm diğer yapılanları düşündüğümüzde Polonya ordusunun daha da iyi bir noktaya ilerlediğini söyleyebiliriz. Finansal unsurlar bağlamında baktığımızda satın alma gücü, döviz altın oranı ve savunma bütçesi bakımından Polonya 18 ile 21. sıralar arasında konumlanıyor. Ancak dış borcunun 351 milyar 770 milyon dolar olması bu anlamda yumuşak karnını oluşturuyor. Coğrafi olarak 312.685 kilometre kareden oluşan Polonya toprakları 440 kilometre sahil şeridine ve komşularıyla 2845 kilometrelik bir kara sınırına sahip. Tarihsel örneklerle de açıkladığımız gibi komşularının uzun süre Rusya ve Almanya olması Polonya açısından büyük bir sorun yaratırken uluslararası ilişkilere de iki büyük güç tarafından anlaşmalı şekilde işgal edilme korkusu olan Polonya sendromu kavramını kattı diyebiliriz. Günümüzde ise Rusya, Litvanya, Belarus, Ukrayna, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya ile kara sınırına sahip olduğunu görebiliyoruz. İnsan gücü açısından ordusunu giderek kuvvetlendirmeye çalışan Polonya toplam 165 bin civarında asker gücüne sahip. Bunların ise 65 bini kara kuvvetleri personelinden oluşuyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi 2008'den bu yana zorunlu askerliğin kaldırıldığı Polonya'da mevcut hükümetin hedefi ise ordunun personel sayısını 300 bine kadar yükseltmek şeklinde. Polonya Hava Kuvvetleri'nin toplam 459 uçağı bulunurken bunların 321'i uçuşa hazır halde. Toplam uçakların 91'ine avcı uçakları, 49'unu taşımacılık uçakları, 102'sine eğitim uçakları, 9'unu özel görev uçakları, 208'ine helikopterler ve 30'unu da atak helikopterleri oluşturuyor. Bunun yanı sıra Polonya Hava Kuvvetleri'ni güçlendirmek için 24 hava aracından oluşan 4 sistem Bayraktar TB2 Polonya hükümeti tarafından satın alınmıştı. Böylelikle Polonya NATO üyeleri arasından Türkiye'den SİHA alan ilk devlet oldu. Ekim 2022'de ilk seti teslim edilen TB2'lerin deneme uçuşu da 15 Şubat 2023 günü gerçekleştirildi. Kara kuvvetlerinde ise yukarıda belirttiğimiz insan kuvvetinin yanı sıra 398'i kullanıma hazır 569 tank, 35.500'e hazır 50.712 askeri araç, 343'ü hazır 490 kundağı motorlu topçu, 144'ü hazır 205 çoklu roket atar projektörü bulunuyor. Deniz kuvvetleri bağlamında dünyada 34. sırada yer alan Polonya'nın 2 fırkateyn, 2 korvet, 1 denizaltı, 3 devriye gemisi dahil olmak üzere toplam 86 gemisi bulunuyor. Doğal kaynaklar açısından petrol ve doğal gazda ihtiyacının çok büyük bir kısmını dışarıdan temin eden Polonya 108 milyon 152 bin metrik ton kömür üretimiyle dünyada 9. sıraya yerleşmiş durumda. 5 milyar 666 milyon 815 bin metreküp doğal gaz üretimi ise yalnızca ihtiyaç duyulan miktarın %26,4'ünü karşılamaya yetiyor. Geri kalan yaklaşık 16 milyar ton içinse Polonya ihtiyacını dışarıdan ihraç ediyor. Son olarak da Polonya'nın petrol üretim konusunda pek bir kapasiteye sahip olduğunu söyleyemeyiz. Günlük üretilen varil sayısı 28.500 olarak belirtilirken ihtiyaç duyulan miktar 700 bin varile kadar çıkıyor. Dolayısıyla petrolde de Polonya'nın dışa bağımlı olduğunu söylesek yanılmış olmayız. Son alt başlık olarak da lojistik bağlamında Polonya'yı incelediğimizde toplam 126 havalimanı, 143 ticari filo, 9 milyon 560 binden fazla işçiyle dünya sıralamasında 40-50 bandında yer aldığını görebiliyoruz. 440 bin kilometre kara, 19.231 kilometre demir, 4.000 kilometre deniz yolu ve 4 ticari limanı ile ise 15-20 bandına yerleştiğini söylemek mümkün. Tanklara saldıran atlar. Şimdi gelelim videomuzun en başında sorduğumuz soruya. Gerçekten Polonya ordusu Alman tanklarını süvarilerle durdurmaya çalıştı mı? Aslında cevap çoğu zaman olduğu gibi mantığınıza en yatkın olan şekilde. Yani tabii ki saldırmadı. Peki öyleyse herkesin bildiği bu efsane nereden ortaya çıktı? Olayın aslı şu şekilde. Giderek mekanize olan ordularla birlikte düşmanı kandırma ve manipüle etme teknikleri de zamanla bir hayli gelişti. Özellikle 1. Dünya Savaşı ile birlikte düşmanın uçaklarla yapacağı bir keşifte yanlış görüntü alması ve
korkması maksadıyla karton, balon gibi materyallerden çeşitli askeri araçlar imite edilmeye başlanmıştı. Bu imitasyon tekniğini sıklıkla kullanan Alman ordusu 2. Dünya Savaşı'nda da düşmanlarını yine bu tekniklerle korkutmaya çalıştı ve aslında bir hayli güçsüz olduğu algısıyla mücadele etmek zorunda kalmıştı. 2. Dünya Savaşı'nı başlatan Polonya işgalinin ilk günlerinde Almanya ordusu Polonya'nın Krojanti kentine saldırdı. Çetin çarpışmaların ardından Polonya süvarileri Alman piyade birliklerini sekteye uğratmayı başarmış, bölgedeki Polonya ordusu unsurlarının da sorun yaşamadan geri çekilmesini mümkün kılmıştı. Ancak elbette süvariler bu çatışmalar esnasında birçok kayıp da vermişti. İşte bu geri çekilmenin ardından Alman tanklarının yanında bu süvari birliklerinin kayıplarını gören Alman propagandistler bundan güzel bir hikaye çıkararak Alman ordusunun artık imitasyon teçhizat ve araçlar kullanmadığını ve devasa bir orduya sahip olduğunu kanıtlamak için bu efsaneyi tabiri caizse piyasaya sürmüş oldu. Söylediklerine göre Polonyalılar yine Almanların sahte tanklar, balonlar araçlarıyla göz boyadıklarını düşünerek süvarilerle üstlerine yürümüş, ancak gerçek çelikten panzerler onlara yanıldıklarını bir hayli acı şekilde göstermişti. Bu efsaneyle görünen o ki Almanların Nazi savaş taktikleri onları galibiyete götürmese de propagandaları hala zihinlerde bir şekilde etkisini devam ettiriyor. Alman panzerlerine mızraklarla saldıran Polonyalı süvarilerin hikayesini duymayanımız yoktur herhalde. Peki olayın aslı gerçekten de böyle mi? Savaş halinde bile olsa böylesi bir karar size mantıklı geliyor mu?